Molovay'dan herkese merhaba. Photoshop ile bulanıklaştırma efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Bulanıklaştırma efekti dediğim zaman aklınıza hemen şöyle arka plan bulanıklaştırma efekti gelmesin. Aslında bizim yapacağımız işlem o. Fakat şuradaki nesneler, yani şu tarz bir fotoğrafı nasıl bulanık hale getiririm, nasıl daha güzel bir görüntüye elde ederim, onu göstereceğim sizlere. İlk önce şu iki fotoğraftan başlamak istiyorum. Böyle sürükledim. Daha sonra diğer fotoğrafımı aldım. Böyle attım buraya. Tabii ben burada çalışmak istemediğim için bunu siliyorum. Tekrardan masa üstüne gelip bunu buraya şöyle alıyorum. Farklı bir çalışma alanı açmış oldu kendisi. Şimdi sağ tarafa geliyorum ve buna çift tıklıyorum. Ve layer'a dönüştü şu an bu. Şimdi yukarıdaki filter kısmına geliyorum. Buradan blur'u seçiyorum. Ve buradan en üsttekini seçiyorum. Seçtikten sonra program kendisi direkt merkezi işaretliyor. Sağ kısımdan da buradan ayarlarını değiştirebiliyoruz. Yani buradan ne kadar çok bulanık olmasını istiyorsanız bunu böyle yukarıya doğru çekeceksiniz. Fakat bunun ideali 28'dir. Daha sonra bittikten sonra ok tuşuna basıyoruz. Ve şu an işlemi uyguluyor. Evet, işlemimiz bitti. Şimdi ben bunu şöyle alacağım. Şöyle buraya sürükleyeceğim ve buraya kapatacağım. Şimdi geldik bu fotoğrafa. Şimdi bu fotoğrafı aynı işlemi buna da yapacağım. Filter diyorum. Tabi filter demeden önce buraya geliyorum. Çift tıklıyorum. Ok diyorum. Bunu dememdeki sebep şudur. Seçiyorum fotoğrafımı. Filtre'a geliyorum. Blur kısmına şöyle geldiğim zaman tabi şu an oluyor. Normalde işlememesi lazım. Biz yine de bunu açalım. Evet. Şimdi açtık. Tekrardan filter kısmına geliyorum ve buradan Blur'u seçiyorum. Aynı işlemi buna da uygulayacağım. Şöyle. Ve daha sonra ok tuşuna basacağım. Şimdi ben istiyorum ki şuradaki alanı bulanık yapmasın. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi klavye üzerinden P tuşuna bir kere basıyorum ve buradan şöyle seçmeye başlıyorum. Şu şekilde. Eğer bu alan eğimli bir şeyse eğer arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Düz olduğu için direkt noktaları birleştiriyorum ve CTRL Enter diyorum ve gördüğünüz gibi. Şimdi klavyeden Y tuşuna basıyorum. Y tuşu yaptığınız işlemleri geri almanıza yarıyor. Şimdi şöyle yaptığım zaman yaptığım işlemi şu an geri alıyor program. Ben diyorum ki burası bulanık olmasın. İlk hali nasılsa burası öyle olsun istiyorum ben dedim. Ve klavye üzerinden CTRL D tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi gitti. Şöyle. Tabi buradan tam uçtan almamız gerekiyordu bizim. Devam edelim. Şimdi bu kısmı şöyle küçültelim. Şu şekilde. Şöyle. Evet.
Enter diyorum. Buradan opaklığını düşürüyorum. Şöyle. Daha sonra buradan şöyle kesiyorum. Ctrl X ile burayı siliyorum ve şöyle şu kısma şöyle köşelere gelecek şekilde oturmasını sağlıyorum. Evet. Şimdi bunun üstüne yazı yazacağım. Tabi şuradan birazcık opaklığını düşüreyim. Olmadı. Bunu şu an seçtim. Opaklığını düşürüyorum şöyle. Evet. Böyle daha iyi. Şimdi buraya kanalın adını yazacağım. Şuraya da şöyle sıradaki işleme geçiyoruz. Bunu da şöyle siyah yapalım. Evet. Şimdi buradaki mantığı az çok anladınız. Şimdi burayı komple kapatıyorum. Şimdi geldik fotoğrafımıza. Şimdi ilk yaptığım işlemi, yani şunları niye yaptığımı soracak olursanız eğer, bir kapak tasarımı olur. Broşür, afiş, gazete, kartvizit tarzı tasarımlarda bu blur işlemi işinizde çok fazla yarayacaktır. Şimdi gelelim diğer fotoğrafımıza. Aynı işlemi buna da yapıyoruz. 2 kere tıklıyorum ve layer'a dönüştürüyorum. Şimdi geldik filtre kısmını tekrardan açıyorum ve bu kısımdan isterseniz kolaylık olması açısından göstereceğim sizlere. Şimdi burada şöyle 40 değil de dediğim gibi 28 yaparsanız daha iyi olur. Şimdi ben bunu 28 yaptım. Tabii biraz çok geldi buna. 25 yapalım. Ok diyelim. Bu işlemi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama bunu yine de göstermek istiyorum sizlere. Şimdi silgi aracımı buradan alıyorum. Şöyle geri gidiyorum. Çünkü silgiyi almayacaktım. Klavyeden Y tuşuna basıyorum ve buradan küçültüyorum. Y tuşu bu arada diğer işlemde söylemiştim sizlere. Y tuşunun amacı yaptığınız işlemi geri almak. Ben silgiyle karıştırdım. Şimdi buraya şöyle geliyoruz. Tabii şöyle yakın çalışırsanız sizin için daha iyi olur. Şöyle. Yani şimdi köşelere fazla girdiğiniz zaman fotoğrafınız sırıtmaya başlayacaktır. O yüzden köşelere fazla girmemeye çalışın. Şöyle. Şimdi bu yöntemle biraz uğraştığınız zaman ortaya güzel bir görüntü çıkabiliyor.
Şöyle gördüğünüz gibi mesela şuradan opaklığını birazcık düşürelim. Biraz daha düşürelim. Şöyle. Detaya ne kadar çok girerseniz yaptığınız işlem profesyonelce bir şekilde gözükecektir. Yani şimdi şöyle uzaklaşıp şuradan size'ını şöyle yaptığım zaman şu şekilde olmaz. Yani şöyle göstereyim, şu şekilde olmaz. Ya da örnek vereyim, şöyle kolay olsun diye hemen şu etrafından geçerseniz olmaz. Çünkü Photoshop'ta her zaman işlemlere yakından bakıp çalışacaksınız. Yani şu şekilde yeteri kadar yakınlaştığınız zaman şuradan şöyle güzel bir görüntü elde edersiniz. Evet. Şöyle baktığınız zaman şu an güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi şöyle yapalım. Size'ımızı büyütelim. Biraz daha büyütelim. Evet. Şu an gayet iyi. Şimdi opaklığını buradan yükselteceğim birazcık. Şimdi bu kısımları şöyle fazla oldu. İşlemi geri alacağım. 33. Bir sefer gidiyorum şöyle. Evet. Yani üzerinde oynama olduğu belli olmasını istedim. Şöyle bir sefer daha gidiyorum. Evet. Tabi buradan opaklığını biraz daha fazla ayarlayabiliriz. Şimdi işlemi sıfırlayacağım. Şöyle. Hatta direkt kapatalım. Tekrar alalım buradan. Evet. Tekrardan layer'ı aktifleştiriyoruz. Filtre kısmına geliyorum. Ve buradan iris diyor. Onu seçiyorum. Şimdi bu kısımda bu kısmın mantığı daha güzel aslında. Şimdi buradan şöyle seçiyoruz. Seçtiğiniz alan direkt bulanık oluyor. Şöyle. Mesela diyorsunuz ki sadece bu kısımlar bulanık olsun. Aynı şekilde sağ tarafa geçiyoruz ve buradan blur'unu arttırıyoruz. Şöyle. Tabii fazla olduğu zaman fotoğraf direkt sırıtmaya başlıyor. Mesela şu an ideal. Şöyle yaptığımız zaman şöyle görseli beğendiğiniz zaman ok tuşuna basıyoruz ve işlemi direkt kendisi uyguluyor program. Evet. Gördüğünüz gibi işlemi uyguladım. Tekrar kapatıyorum. Tekrardan atacağım bu sefer. Şimdi gelelim diğer işleme. Filtre kısmına geliyorum. Buradan Blur'u seçiyorum ve buradan bu sefer Tilt Shift'i seçiyorum. Bu kısım da güzel. Şimdi bu kısım şöyle. Yine bunda da bir bölge seçiyorsunuz. Şöyle ayarlayalım. Dediğim gibi Blur'un burada ortalama şeyi 35-28 o civarlarda bir şey. Bunu fazla yaptığınız zaman görüntüde bozulmalar meydana gelebiliyor.
Şöyle, evet. Hafif yukarıya kaldıracağım. Evet. Ok diyorum. Ve gördüğünüz gibi işlemi uygulamış olduk. Tabi buraya da daha farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Şöyle yakınlaştırdığımız zaman gayet güzel bir fotoğraf çıkmış oluyor. Şöyle. Evet. İşlemimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.